So all of these incidents, these 10 counts, occurred because you wanted to satisfy a sexual fantasy. Is that correct? Yes. Dennis Rader, namı değer BTK. Bu kişinin işlediği suçlar ve cinayetler aslında kendini pek çoklarından ayırıyor. Kendisinin verdiği bu isim BTK, yani bağla, işkence et ve öldür. Bu bahsetmiş olduğumuz üçlü onun aslında fantazilerinin temeliydi. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu hype'lamayı unutmayın. Dennis Rader 9 Mart 1945 yılında Kansas'ta dünyaya geliyor. Normal bir ailenin 4 erkek çocuğundan bir tanesi. Dennis Rader çocukluğunda aslında daha çok içe kapanık. Ve içe kapanık olduğu için de kendisini çok fazla ifade edemeyen, duygularını pek fazla dışa vurmayan ve çocukluk çağından itibaren aslında kendi deyişiyle şiddete merakı olan bir çocuk. Burada aslında biz şunu da görüyoruz. Bu kişi duygularını gerekli yerlere yönlendiremediği için yanlış kanallara başlıyor yönlendirmeye. Ve bu duygularına yanlış kanallarda bir karşılık bulmaya çalışıyor. Dennis Rader üniversite eğitiminden sonra hava kuvvetlerine katılıyor. Ve hava kuvvetlerindeyken aslında onun hayatı çok daha düzenli ve birazdan anlatacak olduklarımızdan çok uzak. Çünkü her şey kontrollü ve sistematik bir şekilde gidiyor ve normal bir hayat yaşıyor Dennis Rader. Hava kuvvetlerinden ayrıldıktan sonra ise evleniyor ve bir kız bir oğlu oluyor. Ve aslında aynı zamanda da bir aile babası figürü de ortaya çıkmaya başlıyor. Buraya kadar her şey yolunda çünkü 30 yıl boyunca aynı yatakta yatmış olduğu eşi bile hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Çünkü o kadar aslında Dennis Rader bu birazdan gireceğimiz cinayetlere uzak bir profil çiziyor. Daha sonrasında Wichita'ya döndükten sonra Coleman Company'de işe başlıyor. Coleman Company normalde kamp eşyaları ve aksesuarları satan bir firma. Ama daha sonrasında da iş değiştiriyor ve bu kez alarm ve güvenlik sistemlerine dair bir sektöre geçiş yapıyor. Bu yeni girmiş olduğu şirkette aslında güvenlik sistemlerini kuran tarafta bakın. Ne kadar karanlık bir noktaya, ne kadar karanlık bir adamın geldiğini düşünün. Her şeyi programlayan tarafta birazdan anlatacağımız böyle bir cani başrolde. 1979 yılında ise suç ve hukukla ilgili aslında eğitimler alıyor. Ve açıkçası bu alana da yavaş yavaş hakim olmaya başlıyor. 1991 yılına gelindiğinde ise Park City'de denetim görevlisi olarak çalışıyor. Yani bakın sürekli bir görevli, bir denetimde, üst düzey bir yerde ve bunlarda arkası da kesilmiyor. Sonrasında da kilisede yönetim kuruluna giriyor. Daha sonra işlenen cinayetler sonrası bütün şaşkınlıkların sebebi de aslında bu. Bu adam çok saygın, çok normal, tırnak içerisinde bir adamken nasıl oluyor zıvanadan çıkıyor gibi düşünüyorlar. Ama aslında zıvanadan zaten çıkmış durumda. Çünkü içinde iki farklı Dennis Rader var. Dennis Rader'ın aslında hayvanlara, yani aslında canlılara olan zaten bir düşmanlığı var. Bu hep biliniyor. Sonrasında da söylüyor zaten kendisi. Ama bunun temeline baktığımızda burada önemli bir nokta var aslında. Çocuklukta duygu anlamında pek bir şey yaşamadığını söylüyor. Ve duygularını çok anlamlandıramadığının farkında. Dolayısıyla anlamlandırılamayan duygular ya da gerekli duyguların dışa vurulamaması bir şekilde zihinde boşluk yaratır. Ve bu boşluklardan zaman zaman içeri bir şeyler sızar. Dennis Rader'ın zihninde ise bu duygulara sızan şey tamamen fantazileri oldu. Duygusal temadaki bir yetersizlik kendisinin başkalarına duyduğu, yani o empati dediğimiz kavrama da zarar verir. Dolayısıyla duygusal anlamda gelişemeyen bir kişi empati yeteneğini de geliştiremez. Empati yeteneğini geliştiremeyen kişi de bir başkasına çok rahat bir şekilde zarar verebilir. Özetle bu tip kişilerde duygu gelişmemiştir.
Ama duygu gelişmediği için çok fazla kontrol ihtiyacı artmıştır. Ve kontrol ihtiyacı artan kişiler karşısındaki kişiye hükmetmek, kontrol etmek isterler. Ve kontrolü kaybetmek onlar için aslında her şeyi kaybetmektir. Bunu da zaten işlemiş olduğu cinayetlerde görüyoruz. Gelin işlediği cinayetlere bakalım. Dennis Rader'ın ilk cinayeti 15 Ocak 1974 yılı Otero ailesi cinayeti. Bu Otero ailesini daha önce çalıştığı Coleman Company adlı kamp eşyaları satan yerden tanıyor. Ve bu kişilerden Josephine Otero, Julia Otero ve Junior Otero olmak üzere 4 kişiler. Dennis Rader dedik ya bu işlerde uzman zaten ve eve girerken önce evin bulunduğu telefon hattını kesiyor. Eve giriyor ve eve girdikten sonra silahla herkesi kontrol altına alıyor. Joseph Otero'nun başına poşet geçiriyor ve onu boğarak öldürüyor. Sonra Julia Otero'ya geçiyor, onu da boğmaya çalışıyor ancak olmuyor ve bu kez iple boğarak onu öldürüyor. Sonrasında çocuk olan Joseph Otero'ya yani Junior Otero'ya geçiyor. Evin bodrumuna götürüyor ve orada Junior Otero'yu asarak öldürüyor. Evden ayrılırken ise yanına evden bir hatıra olarak saat alıyor. Ve işlediği sonraki cinayetlerden de zaten her cinayetten yanına bir hediye alacak. I took Mr. Otero's watch. I guess I took a radio. I'd forgot about that, but apparently I took a radio. Why did you take these things? I don't know. I have no idea. Bu tip seri katiller bir eşyayı değerli olduğu için değil ya da ona ihtiyacı olduğu için değil. O anı tekrar yaşamak için alır. Peki neden? Çünkü cinayet anında bir haz gerçekleşiyor, orada bir tatmin var ve bu tatmini oradan ayrıldıktan sonra da sürdürmek istiyor. Ve bunu sürdürmesi için gerekli olan şey o anla ilgili kendisini o ana götürecek bir obje, bir nesne. Ve o nesneye ya da objeye o anı hatırlatan her neyse baktığında aynı hazzı yaşamak için her gittiği yerden bir ganimet alıyor. Olay yerinde ise Manny tespit ediliyor ama bu Manny tespit ediliyor ama herhangi bir cinsel saldırı yok ya da bir tecavüze kalkışma falan gibi bir şey görmüyoruz. Sadece olay yerinde bir Manny tespit ediliyor. First of all, Mr. Otero, a bag put over his head and strangled. After that, I did Mrs. Otero. Then I strangled Josephine while she was down. And then I went over to Junior and put the bag on his head. Josephine had woke back up. What did you do then? And I took her to the basement and eventually hung her. Did you do anything else at that time? Yes, I had some sexual fantasies. Bu bize açıkçası cinsel sadizmin örneklerinden birini gösteriyor. Bu kişiler ne yapar? Öncelikle kafada bir imajinasyon oluşturur ve bu imajinasyona inanmaya başlar. Sonrasında bunu artık hayallerle yetinmez ve gerçekleştirmek ister. Ve bir sonraki adım bunu gerçekleştirmektir. Bunu gerçekleştirdiği ikinci adımın ardından ise artık bunu tekrarlamak ister. Çünkü artık o hazzı almıştır ve o anı tekrar yaşamak için bundan sonraki cinayetlerinde de aynı tekniği uygulamak ister. Özetle bu kişi insan öldürmek için bir fanteziden çok fantazi için insan öldürdü. Geliyoruz Catherine Wright cinayetine. Bu kez tarihlerden 4 Nisan 1974. Bu kişiyle de yine kamp malzemeleri satılan yerle bir bağlantısı var. Ama bu kişinin evine gittiğinde aslında Catherine eve yalnız dönmüyor. Ve kardeşi Kevin'la birlikte dönüyor. Ve aslında orada istemediği bir senaryo gerçekleşmiş oluyor. Çünkü o onu yalnız bekliyordu. Kardeşi olan Kevin'i başından vuruyor. Ancak Kevin ölmüyor. Catherine Bright'ı ise bıçaklayarak orada öldürüyor. I finished the job on Catherine and she was fighting. At that point in time, I've been fighting her, and I just was basically losing control. The strangulation wasn't working on her, and I used a knife on her. Burada aslında kontrolü kaybediyor. Çünkü tek kişi bekliyordu ve onu öldürecekti istediği gibi. Ama burada 2 kişi var ve kontrolü kaybediyor. Dolayısıyla normalde öldürdüğü şeklin dışına çıkıyor burada. Dennis Rader burada boğmak işe yaramayacaktı diyor ve o yüzden bıçakla katlettim diyor.
Ama normalde yaptığının aslında çok aksi bir şey bu. Çünkü orada bir kontrol kaybı var ve kontrol kaybından sonra senaryo yolunda gitmediği için kendisine göre normal olmayan bir davranışa geçiyor. Çünkü orada biraz panikliyor. Bu adam için kontrol çok önemli. Yani kontrol aslında planın temel omurgasını oluşturuyor. Ama burada omurga ortadan kalkıyor. Yani kontrol ortadan kalkıyor. Dolayısıyla kontrol kaybedilince onun yöntemi de değişti. 3 yıl sessizlikten sonra, yani soğuma döneminden sonra 17 Mart 1977 yılı tarihinde Shirley Wynn cinayeti bu kez işleniyor. Shirley Wynn'ın evine girdiğinde önce 5 yaşındaki çocuk kapıyı açıyor ve onu aslında nazikçe gidiyor banyoya kilitliyor. Ve burada aslında bunu yaparken onu düşündüğü için falan değil. Çünkü başka bir kaos çıkmasını istemediği için, ortalık sakin olması için. Çünkü eğer çocuk çığırırsa, bir şey olursa, bağırırsa işler kontrolden çıkabilir. Ama o buna önlem olarak çocuğu banyoya kilitliyor. Shirley'i de boğarak öldürüyor. Bu cinayetin ardından ise medyaya bir kart gönderiyor ve Shirley Looks adlı bir şiir gönderiyor ve aslında medyayla oynamaya başlıyor. So anyway, we went back to her bedroom, and I proceeded to tie the kids up, and they started crying and got real upset. So I said, "No, this is not going to work." So we moved them to the bathroom. She helped me, and then I tied the doors shut. We put some toys and blankets and odds and ends in there for the kids, make them as comfortable as we could. And then I proceeded to tie her up. She got sick, threw up, got her a glass of water, comforted her a little bit, and then I went ahead and tied her up, and then put a bag over her head and strangled her. Şimdi burada Shirley'i teselli etti, işte çocukları başka bir yere götürdüğü nazik davranışlar falan görüyoruz ama burada aslında görünen nazik bir davranıştan çok koca bir strateji. Çünkü nazik olmasının sebebi kontrolü elinde tutması için nazikliğin gerektiği için. Yani onun normalde nazik olduğu ve onları düşündüğü için değil. Bu yanılgıya kapılmayalım. Özetle bu bir nezaket değil, strateji. 8 Aralık 1977, bu kez Nancy Fox cinayeti. Nancy Fox'u kelepçeledi ve sonrasında kemerle boğarak öldürdü. Öldürdükten sonra ise mastürbasyon yaptı. Mastürbasyonun ardından polisi arıyor ve adres bilgisini veriyor ve diyor ki şu adreste bir cinayet bulacaksınız. Ve bu sefer sadece medyayı değil, polisi de kendi oyununa dahil ediyor. Yani Dennis Rader sadece birini öldüren kişi olarak burada gözükmüyor. Dennis Rader aynı zamanda isminin dolaşımda olmasını da isteyen biri. Yani insanların kendi hakkında konuşmasını da isteyen biri. After I strangled her with the belt, I took the belt off and retied that with pantyhose, real tight. Removed the handcuffs and tied those with pantyhose. Can't remember the colors right now. I think I maybe retied her feet. What they had not already, they were probably already tied. Her feet were, and at that time masturbated her. İşte biz buna ritüel diyoruz. Arkadaşlar burada parafilik ve cinsel sadistik bir davranış var. Normal karşılıklı olan bir uyarılmadan çok karşı tarafın hareketsiz kaldığı bir nokta Dennis Rader için uyarıcı, hatta orgazm vazifesi görüyor. Ölüm Dennis Rader için mutlak bir teslimiyeti, yani hareketsizliği, kendisine itaati gösteriyor. Özetle tepkisizlik onun için yoğun bir erotizmi işaret ediyor. 28 Nisan 1979, Anna Williams onu öldürmek için eve geliyor, bekliyor ama Anna Williams eve gelmiyor. Ve eve gelmediği için de kendini kurtarmış oluyor ve bu noktada Dennis Rader öfkeden çılgına dönüyor. Bir süre sonra Anna Williams'ın evine posta yoluyla bazı eşyalar gönderiyor, şiirler gönderiyor, yazılar gönderiyor, objeler gönderiyor ve onu rahatsız etmeye devam ediyor. Uzun bir aradan sonra komşusu Marin H.'i öldürüyor.
Maren H aynı zamanda Dennis Rader'ın komşusu. Bu kadını öldürüyor ve sonra kiliseye götürüyor. Ve kilisenin önünde de aslında bağlanmış bir halde onun fotoğraflarını çekiyor. Yani bir ritüel yapıyor. Ve bu fotoğraflama aslında bir taraftan ölümü, bir taraftan da fantazinin fotoğrafı demek oluyor. Took the car over to Christ Lutheran Church and took some pictures of her. Keep those photographs. Yes, the police probably have them. Açıkçası kiliseye götürmesi bize bazı ipuçları veriyor. Neden? Kilise nedir? Kutsal bir yeri ifade eder, bir düzen vardır, bir sistem vardır ve orası kutsal alanlardır. Ama Dennis Rader kutsallığı açıkçası fanteziyle birleştiriyor burada. Daha da işi ilerletiyor. Ve bu fotoğrafı çekerek aslında kendisinin ne kadar kontrol sahibi olduğunu kendisine hatırlatmak için ve yine içinde azalan o haz güdüsünü azaldığı anda beslemek için bu kareleri kendisine saklıyor. 16 Eylül 1986 bir sonraki cinayeti Vicky Wedgerly. Bu kişiye kendisini telefon tamircisi olarak tanıtıyor ve içeri giriyor. Daha sonra naylon çorapla bu kişiyi boğarak öldürüyor ve yine fotoğraflarını çekiyor. 19 Ocak 1991 Dolores Davis cinayeti, yani Dennis Rader'ın son cinayeti. Dolores Davis emekli bir kadın ve tenha bir yerde evi var ve yalnız da yaşayan biri. Dennis Rader bir beton parçasıyla evinin camını kırıyor ve içeri giriyor. Yine aynı şekilde kurbanını kilotlu çorapla boğarak öldürüyor. Cinayetten sonra bu kadının cesedini arabanın bagajına koyuyor ve başka bir yere götürüyor. Götürdükten sonra o götürdüğü yerde fotoğraflarını çekiyor. Sonra oradan alıyor, başka bir yere götürüyor. Orada da yine aynı şekilde fotoğraflarını çekiyor ve daha sonrasında da bırakıyor. So all of these incidents, these 10 counts, occurred because you wanted to satisfy a sexual fantasy. Is that correct? Yes. Yani biz burada şunu görüyoruz. Öldürmek, fantaziye ulaşmak için Dennis Rader adına sadece bir araç. Yani asıl amaç öldürmek değil, fantazi. Dennis Rader'ın bir başka fantazisi de açıkçası kendini kurban rolüne soktuğu fantazileri var. Yani tıpkı kurbanlarına yaptığı gibi kendini bağlamak, işte kilotlu çorapla boğazını bağlamak gibi, sanki kendisi kurbanmış gibi bir role bürünüp de çektiği fotoğraflar var bir taraftan da. Ve bunun yanında kadın kıyafetleri giyerek çekildiği başka fotoğraflar da var. Yani aslında senaryoda olan, zihnindeki senaryoda olan bütün rolleri kendisi deneyimlemek istiyor. Ama burada önemli olan nokta ne yaptığından çok Dennis Rader'ın neden böyle bir ihtiyacı olduğu. Bunu neden yaptığı? Çünkü bu yaptığı davranışların bir karşılığı olmalı. Bir eksikliğin tamamlanması aslında bu. Burada bir taraftan kurban rolünü benimserken bir taraftan parafilik davranışlar da sergiliyor. Bakın, parafilik davranışlar dediğimiz kurbanlarda olan durum aslında. Yani o kişiyi öldürmek değil, öldürdükten sonraki durumda orgazm oluyor ya bu kişi. Aynı zamanda kendisini kurban rolüne geçirirken kadın kıyafetleri giyerek de aslında orgazm olduğunu bize düşündürten detaylar bunlar. Çünkü bu yaptıkları cinsel sadizmin dışında artık biraz da parafiliye giriyor. Yani normal bir şekilde uyarılmayan anormal, yani normal uyarımın dışındaki nesnelerle, objelerle ya da senaryolarla uyarılan ve orgazm olan bir zihni ifade ediyor bu parafilik davranışlar. Peki Dennis Rader bir taraftan çok nazik, çok nezaketli, üst düzey yöneticilikler vesaire, bir taraftan da bu tarafı karanlık. Yani iki kişilik taşıyor aynı bedende. Ama bu iki kişiliğin sahnesi ne zamansa o karakter o zaman sahneye çıkıyor. Hangisine ihtiyaç varsa o oynuyor. Ve burada dengeyi tutturmak zor gibi görünebilir ama duygudan arındırılmış zihinlerde bu çok da zor değildir. Çünkü bir kişide duygu olduğunda sosyal hayatla kendi içinde yaşadığı hayat bir süre sonra çelişmeye başlar.
ve insanlarda acaba sorular uyanmaya başlar. Ama karşı tarafın empatisinden o kadar yoksun ki benim hakkımda ne düşünürler kafasında hiç olmadığı için sosyal çatışma da yaşamıyor. Ve sosyal çatışma yaşamaması aslında bir bedende iki kişiliğin yaşamasına elverişli bir zemin oluşturuyor. 2004 yılında cinayetler bitiyor ama cinayetler bittikten sonra polise çeşitli diskler göndermeye başlıyor. Eskiden diskler vardı. CD'ler, diskler. Bu disklerin içinde çeşitli görüntülerin olduğu pek çok disk gönderiyor polise. Fakat bu disklerden bir tanesi onun başını yakıyor. Çünkü bu disklerden bir tanesi kiliseyle eşleştiriliyor. Ve kilisede de daha önce kendisi görev yapmıştı. Ve aslında o disklerden bir tanesi, yani kiliseyle eşleşen disklerden bir tanesi Dennis Rader'ı doğrudan işaret ediyor. Bu disk olayından sonra 2005 yılında Dennis Rader arabayla giderken polis tarafından yakalanıyor. Ve Dennis Rader yakalandıktan sonra evinde bir arama yapılıyor ve daha önceki kurbanlarından alınan ganimet dediği şeyleri evinde buluyorlar. Ve sadece bu değil, yine polise göndermiş olduğu ve göndermek üzere olduğu pek çok diski de yine Dennis Rader'ın evinde buluyorlar. Bu dosyanın sonucunda Dennis Rader ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. Peki Dennis Rader unutulmuşken neden böyle bir şeye başvuruyor? Çünkü artık bir sürü cinayet işlemişsin ama hala bir şeyleri kurcalıyorsun. Neden? Çünkü onun amacı aslında cinayet işlemek ya da bir adamı öldürmek değil. Onun amacı, iki amacı var. Bunlardan bir tanesi kendi fantazilerini uygulamak. Bir diğer fantazisi de, o da yine fantezi aslında, kendisinin adının etrafta dolaşılması, kendisinden bahsedilmesi ama ona ulaşılamaması. Bunlar hep Dennis Rader'ın fantazileri. Dennis Rader'ı aslında ele veren şey de kedi fare oyununda farenin kediyle oynaması oldu. Yani polisle oynarken, oynamak isterken fantazilerin kurbanı olarak kendini ele verdi. I actually think I'm maybe possessed with demons. Something drove me to do this. The normal people just don't do this. You can't stop it. I can't stop it. It's just, it controls me. It's like it's in the driver's seat. Burada diyor ki benim içimde işte başka biri var vesaire, ama bir taraftan da kabul eden bir tarafı var. Yani burada şunu söylüyor aslında. Eylemleri ben yaptım ama zihnimi yöneten bir başkasıydı. Bir taraftan sorumluluğu alıyor, eylemi yaptım diyor ama bana yaptıran bir zihin var diyerek de biraz da sorumluluktan uzaklaşıyor. Toparlayacak olursak Dennis Rader'ın yetersizlik, değersizlik ve duygusal boşluk gibi ihtiyaçlarını yanlış kanallara yönlendirdiğini ve bu boşlukları yanlış dolgularla doldurduğunu görüyoruz. Yani yetersizlik yerine kendini güçlendirme çabası yerine ya da değersizlik hissini bağ kurmak yerine hakim olma, yönetme, ilişki yerine onu tamamen ele geçirme gibi yanlış inançlara sarıldığını görüyoruz. Bütün bu yanlış inançlarında bağlandığı tek bir nokta var. O da fantazileri. Ve unutmayalım ki var olma amacını fantazilere bağlayan biri için hiçbir fantazi yeterli değildir.